Bilim adamları ve araştırmacılar yakın bir tarih öncesinde çok önemli bir keşfe imza attılar. Önemli bir kazıya başlandı, bir mezar bulundu, mezar açıldı ve mezarda yatan cesedin Cengiz Han olduğu düşünülmeye başlandı. Eğer bu doğruysa araştırmacılar ve bir takım bilim adamları belki de yüzyılın en önemli keşiflerinden bir tanesini daha gerçekleştirmiş oldular. Fakat bu daha şimdiden kapatılmaya ve reddedilmeye başlandı bile. Ama yine de hem bölge halkı hem de araştırmacılar orada yatanın Cengiz Han olduğundan kesinlikle eminler. Gelin birlikte incelemeye başlayalım ama önce kanalımıza abone olun. Eğer hala buradaysanız videomuza bir like bırakın, yorumunuzu yazın ve bildirim zilinizi açın değerli arkadaşlar. Ve işte müthiş bir bilgi fırtınası daha başlıyor. Cengiz Han ve Büyük Moğol Fatih hakkında bilinmeyene doğru bir yolculuğa hazır mısınız? Bunca şok edici açıklama insan anlayışının dokusunu değiştirme potansiyeline sahip. Bu arada bir soru sormak istiyorum. Son zamanlarda tarihi bulgu araştırmalarında neler olduğunun farkında mısınız? Çok önemli buluşlara imza atılıyor ama nedense medyada çıt yok. Tarihi sarsacak ve genel anlayışımızı değiştirecek bir keşfe hoş geldiniz. Kısaca anlatmaya çalışacağım bilgiler tüm temel bilgilerimizi değiştirecek gibi görünüyor. Cengiz Han'ın mezarını çevreleyen gizem, efsane hikayelerin ve akademik çalışmaların malzemesi olmuştur. Tüm uygarlıklar, tüm topluluklar bu komutandan, dolayısıyla bu askeri dehadan mutlaka bahsetmiştir. Hikayeler dilden dile yayılmıştır. Dünyanın şimdiye kadarki en büyük imparatorluklarından birini kuran Moğol Fatihi Cengiz Han'ın mezarının bulunduğu söyleniyor. Son dinlenme yerinin dünyadan saklanması emredilmişti. Bu bilgileri videonun ilerleyen dakikalarında ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Mezarıyla ilgili gizlilik ve tabu altında bırakılan kültürel hassasiyet, bilimsel uzmanlık ve yerel folklor karışımıyla desteklenen keşif gezileri de dahil olmak üzere mezarın yerini belirlemek için yapılan çok sayıda girişim mevcut durumda. Zaten yoğun spekülasyon dokusuna daha fazla katman ekleyen birçok araştırma yapıldı. Fakat bir takım eller tarafından bu araştırmalar kısmen de olsa gizleniyor, gizlendi ve medyadan saklandı. Ancak bu engellere rağmen cazibesi hiçbir zaman kaybolmadı. Nesiller boyunca arkeologlar eski metinleri araştırdılar. Uydu görüntülerini incelediler ve hatta göç kalıplarını ortaya çıkardılar. İpuçları halk hikayeleri Kuzeydoğu Moğolistan'da Burkon Kaldon olarak adlandırılan ve Cengiz Han tarafından kutsal olduğuna inanılan bir dağdan bahseder. Birçok kişinin bu mistik dağın herkesin ortaya çıkarmak için üzerinde çalışmaya can attığı bir yer oluyor. Fakat efsanelere göre bir şekilde sırrın korunması gerekiyor. Kaderin görünmez elinin rehberliğinde çığır açan bir keşif yapıldı. Bilim adamlarının bu tarihsel enigmayı kırabileceği fikri birçok kişi tarafından düpedüz saygısızlık olmasa da cüretkar olarak görüldü. Ancak teknolojinin evrenin en uzak noktalarına bile bakabildiği bir çağda belki de bir gün bakışlarımızı kendi geçmişimizin gizli derinliklerine çevirmemiz kaçınılmaz olacaktı. Ve bu da onlardan bir tanesi belki de. O gün geldi ve önemli haber dünyayı sarsma etkisine sahipti. Cengiz Han'ın mezarında artık somut, tartışılmaz kanıtlara sahibiz. Bizi o kadar uzun süredir büyüleyen, balon gibi büyüyen mitleri delip geçen katı bir gerçeklik. Bu bulgunun ciddiyeti akademisyenler için abartılamaz. Moğol tarihi, arkeolojisi ve hatta Moğolistan için antropolojiye yönelik yeni araştırma yolları açıyor. Hem kültürel bir kutlama hem de yeni bulunan uluslararası ilginin nasıl ele alınacağı konusunda karmaşık bir ikilem sunuyor. Dünya genelinde bizi yüzyıllardır büyüleyen eski bir anlatıya yeni ve rahatsız edici bir bölüm ekleniyor. Ama aynı zamanda folklor zorlamasının gizemli örtüsünü de ortadan kaldırıyor. Dünya Cengiz Han'ın efsanevi mezarının yerini bulmaktan neredeyse vazgeçmişken bir arkeolog ekibi beklenmedik mucizevi bir kanıt olarak tanımlanabilecek bir şeyle karşılaştı. Aslında farklı bir görev için Moğolistan'daydılar. Tamamen asıl amaçları toprak çökeltilerini inceleyerek eski iklim modellerini incelemekti.
Beklemedikleri bir şey gerçekleşti. Uluslararası entrikaları ateşleyecek ve tartışma yaratacak bir keşfi ortaya çıkarmaktı. Birkin Kaldon Dağı yakınlarında uzun süredir Büyük Han'ın son dinlenme yeri olduğu düşünülen ancak ekip kazıya başladığında hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamayan bir alan bulundu. Toprak katmanlarındaki düzensizlik meraklarını uyandırdı ve daha derine inerek sadece olağan bitki materyali parçalarıyla karşılaşmadılar. Bir çökelti vardı. Açıkça insan yapımı gibi görünen bir oluşum. Ve bu bölgede mezar yerinin işaretleri de mevcuttu. Bulgunun potansiyel büyüklüğünün farkına vararak yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladılar. Yetkililerle temasa geçtiler ve çok daha titiz bir kazı süreci başlattılar. Teknoloji bu önemli keşif alanında yeri doldurulamaz bir rol oynadı. Yeraltı yapısının haritasını çıkarmak için delici radar kullanıldı. Gelişmiş metal dedektörleri orada bir şeylerin olduğunun sinyalini verdi. Yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış dronlar zorlu arazide gezinmeye yardımcı olan kuş bakışı görüntü sağladı. Tüm bu araçlar bu kadar ayrıntılı bir mezar alanını ortaya çıkarmak için bir araya getirildi. Muazzam öneme sahip lider, karmaşık oymalar, güç sembolleri ve törensel adak gibi görünen şeylerin kalıntıları etrafa yayılmıştı. Keşif haberi yayıldıkça eski Moğol yazısını andıran yazıtların neredeyse kesin olarak Cengiz Han'ın mezarı olduğuna işaret eden yazıtların deşifre edilmesiyle ortaya çıkmış oldu. Bakın değerli arkadaşlar, yeniden söylüyorum. Mezarın içindeki ve çevredeki yazıların da deşifrasyonuyla buranın Cengiz Han'ın mezarının olduğu ortaya çıkarıldı. Tarihsel araştırmanın gidişatını değiştirecek ve uzun süredir devam eden anlatılara meydan okuyacak bir keşifti. Bilim adamları ve tarihçiler mezarın içindekilerin ortaya çıkarılması için nefeslerini tutarak beklediler. Ancak keşif kendi zorluklarıyla birlikte ilerliyordu. Aslında bu sır olarak kalması gereken bir bilgiydi ve bunun bir cezası olabilirdi. Moğolistan ulusunun mirası açısından anıtsal önemi göz önüne alındığında her adımda Moğol hükümetine danışılması gerekiyordu. Ve haber medyası alana bir arı sürüsü gibi akın ettikçe, etik kaygılar ortaya çıktıkça bir alanı kazmanın uygunluğu hakkında büyük sorular ortaya çıkmaya başladı. Günler haftalara dönüşürken Moğol kültürü ve kimliğiyle derinden iç içe olan titiz çalışma devam etti. Özel ekipmanlara bürünmüş bilim adamları 24 saat çalışıyorlardı. Tarihsel bilgilerin keşfinin ötesinde burası Pandora'nın öngörülemeyen sonuçlarıyla dolu olabilirdi. Dil bilimciler yazıtları incelediler. Tarihçiler destekleyici kanıtlar için eski metinlere başvurdular. Ve antropologlar proje disiplinler arası bir yaklaşımı benimserken bile kültürel çıkarımlara ağırlık verdiler. Hayranlık duygusu asla azalmadı. Katılan herkes olağanüstü bir şeyin parçası olduklarının kesinlikle farkındaydı ve bu inanılmaz bir keşifti. Arkeologlar ve araştırmacılar artık neredeyse kesin olarak Cengiz Han'ın mezarı olduğunu düşünülen yeri açmaya hazırlanırken insanlık tarihiyle ilgili bölümleri yeniden yazıyorlar, elle tutulur bir huzursuzluk hissi ortaya çıkıyor. Tipik olarak önemli tarihi keşiflere eşlik eden büyüklenme duygusu bariz bir şekilde yok oluyor. Yerini bir endişe atmosferi alıyordu. Bu antik taş duvarların içinde sadece tarihi hazinelerden oluşan bir hazine yoktu. Aynı zamanda o kadar kafa karıştırıcı ve tüyler ürpertici bir dizi öğe vardı ki Cengiz Han olarak bilinen adam ve buna bağlı olarak hükmettiği çağ hakkındaki anlayışımızı yeniden tanımakla ilişkilendiriliyordu. Ortaya çıkan ilk eşyalar beklendiği gibi ihtişamlı nesnelerdi. Mücevherlerle kaplı kılıçlar, yüzyıllara rağmen solmayan mürekkeple yazılmış parşömenler ve zamanının işçiliğinin bir kanıtı olan süslü zırhlar. Bu eşyalar kendi başlarına çığır açıcıydı ama aynı zamanda da ekip zenginlikler arasında açıklamasını zor buldukları şeyleri daha derinlemesine araştırdı. 13. yüzyıldan kalma bir mezarlık alanında tamamen olmaması gereken bazı eserler vardı. O destansı gelişmiş metalurjide var olması gereken her şeyden çok daha gelişmiş malzemelerden oluşan nesneler. Kompozisyonlar, bilinmeyen amaçlara sahip, anakronik gibi görünen aletler ve hatta ilkel mekanik cihazlara benzeyen şeyler. Bu eserlerin bazılarının üzerindeki yazılar ve semboller, bilinen herhangi bir dille eşleşmeyen glifler ve yazılar sanki aşırı bir hassasiyetle yapılmış gibi görünüyor.
Farklı alanlardan uzmanlar insan eli yerine makine tarafından daha fazla inceleme yaparak olası anlamları hakkında hipotez bile kuramadı. Sanki bu nesneler şimdiye kadar gizemi bilinmeyen bilgi veya varlıklara işaret eden kimsenin çözemeyeceği mesajlar veriyordu. Mezardaki kalıntılardan alınan DNA örnekleri açıklanamaz sonuçlar verdiğinde derinleşti. Genetik işaretleyiciler onları insanoğlunun bildiği herhangi bir soydan farklı kılan anormallikler içeriyor gibi gösterdi. Ancak tarihsel figürlerin mitolojileştirilmesi ve tanrısal nitelikler atfedilmesi yaygın bir durum. Ancak şimdi bilimsel kanıtlar çok daha gizemli ve karmaşık bir şeye işaret ediyormuş gibi görünüyor. Oysa bilimin gelişen bu ürkütücü atmosfere ışık tutması gerekiyordu. İşte bu noktada yavaş yavaş her şey değişmeye başladı. Kayıtlı herhangi bir Moğol geleneğinin parçası olmayan uygulamaları düşündüren bir dizi ritüelistik eşya da ortaya çıkarılmıştı. Tanımlanamayan organik bileşiklerle dolu kaplar ve gök cisimlerine ve kozmik olaylara gönderme yapıyor gibi görünen yazılar, Cengiz Han'ın tarihte tamamen kaybolmuş bir inanç sisteminin parçası mı olduğu yoksa daha da uhrevi bir şey mi olduğu? Alanda bir şey daha keşfedildi. 13. yüzyılda var olmaması gerekiyordu. Hatta şaşırtıcı bir şekilde günümüzde bir eşdeğeri yoktu. Bu farklı bir metalolojik uzmanlık gerektiren alaşımlardan yapılmış gibi görünen bazı eserlerin bileşimi karşısında bilim adamları şaşkına dönmüştü. Bu malzemeler inanılmaz esneklik ve açıklanamayan iletkenlik gibi özellikler sergiliyordu. Mantıksal anlayışa meydan okuyan bu durum, mezarın alay ettiği her bilimsel testte anladığımız şekliyle fizik kanunlarına meydan okuyor gibi görünen teknolojiler ve malzemelerle uğraştığımız en deneyimli araştırmacıların bile tüylerini diken diken eden bir durumdu. Cengiz Han gibi bir şahsiyetin DNA'sının haritalanıp yayınlanabileceği ve en merak uyandırıcısı revize edilmiş tarihi kimin anlatabileceğiydi. Artık her şey şekilleniyordu. O zamanlar Birleşmiş Milletler ve UNESCO gibi kültürel organlar devreye girmeliydi. Ve yine her zaman olduğu gibi bir dünya mirası alanı olarak statüsü hakkında sorular ve sorunlar ortaya çıktı. Tarihsel doğruluk ve ulusal egemenlikle ilgili bir dizi meseleyi kızıştırırken tartışmalar çılgınca bir hız kazandı. Şiddetle müzakere edilen mezar, beklenmedik bir şekilde uluslararası ilişkilerdeki en çekişmeli ve çözülmemiş sorunların bazıları için bir pota haline gelmişti. Aslında en büyük jeopolitik etki küresel bilinçteki bu derin değişimi olabilirdi belki de. Mezarın varlığı ve gizemli içeriği milletleri ve bireyleri benzer şekilde yüzleşmeye zorlamıştı. Dolayısıyla bu DNA konusu bir tartışma haline geldi. Tartışmanın merkezindeki yoğun inceleme konusu basit ama bir o kadar da son derece karmaşık bir soruydu. Tarihi şahsiyetlerin genetik kodunun kime ait olduğu, esrarengiz DNA dizilerini çözmeye istekli bilim camiası, bilgideki potansiyel kazanımların diğerlerinin aksine genel olarak insanlığa fayda sağlayabileceğini savundu. Özellikle Moğolistan'da bunu ulusal ve hatta kişisel mirasın ihlali olarak gören Moğol kabilelerinin torunları, Cengiz Han'ın genetik materyalinin dünyayla paylaşılması fikrine şiddetle karşı çıktıkça konunun duygusal ağırlığı elle tutulur hale geldi. Tartışma daha sonra arkeolojik alana sıçradı. Etik şaşırtıcı eserler, açıklanamayan malzemeler ve mezardaki eşyaların çağa meydan okuyan koşulları bazılarının keşfin bilimsel titizliğini sorgulamasına yol açtı. Ve yine her zaman olduğu gibi bir şekilde yavaş yavaş karartılmaya başlandı. Dünyanın önde gelen arkeologları, genetikçileri ve malzeme bilimcileri sansasyonelliğin cazibesine yenik düşerek mesleki dürüstlüklerini başka bir cephede tehlikeye attıkları, uluslararası inceleme ve beklentinin baskısı altında açıklama yaptıkları söylendi. Açıklamayı görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Resmen yavaş yavaş konu itibarsızlaştırılmaya başlandı. Pek çok açıdan teste tabi tutulan etik ve bilimsel zorlukların karmaşık bir anlatımı gibi. Tartışmalar ve ihtilaflar keşfin kendisi kadar aslında açıklayıcı ve yine geri dönülemez bir yola girilmiş gibiydi. Çünkü proje inkar edildi ve tüm çalışmalar durduruldu. Geçmişi, bugünü ve potansiyel olarak geleceği anlamaya yönelik kolektif yolculuğumuzu tanımlayan karmaşıklıklar aslında inkarlarımız ve zayıflıklarımız sebebiyle ortaya çıkıyor olabilir.
Eğer yetkililerden gerekli izinleri alabilirsem kanalımda Cengiz Han filmini başından sonuna kadar yayınlamayı düşünüyorum. Ve eğer dediğim gibi izin alabilirsem bu videodan sonra sizler için kanala yükleyeceğim. Aklınızda olsun. Gelin Cengiz Han'ı daha yakından tanımaya çalışalım değerli arkadaşlar. 1162'de doğan Cengiz Han, sıkıntı ve büyük sefalet içerisinde hayatına başlamıştı. Babasının öldürülmesi intikam ve güç için yakıcı bir arzuyu körükledi. Acımasızlığıyla tanınan Cengiz Han'ın cezaları acımasızdı. Bu hükümdar barış teklifini reddettiğinde Cengiz korkunç bir şekilde intikam almıştı. Karşısındaki adamın gözlerine, burunlarına, ağzına ve vücudundaki birçok noktaya erimiş gümüş döktü. Cengiz Han'ın evlilik ittifaklarını stratejik olarak kullanması acımasız hırsını daha da körükledi. Kızlarını müttefik hükümdarlarla evlendirdi. İktidara gelmelerini sağladı ve ardından yeni kocalarını sık sık ölümleriyle sonuçlanan savaşlara gönderdi. Cengiz Han'ın mirası damadının öldürülmesinin intikamını almak için 1 milyondan fazla insanın katledilmesini de içeriyor. Pers şehirlerine savaş ilan etmesinde ve her nehri yıkıcı bir şekilde saptırması da bu konuya dahil. Kendisine meydan okuyanlarla uğraşırken acımasız bir karakter sergiledi. Askeri taktikleri de aynı derecede büyük bir yıkım içeriyordu. Teslim olan askerler genellikle kalkan olarak kullanıldı veya hayatları için savaşmaya zorlandı ve sadece hayatta kalanlar ordusunda bir yer kazanıyordu. Cengiz Han'ın terör saltanatı, Joseph Stalin'in vahşetini bile aşan şaşırtıcı bir sayı olan tahmini 40 milyon insanın ölümünden sorumlu olmuştu. Çok az insan bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çok şey başarmıştır. Cengiz Han 44 yaşına geldiğinde Karadeniz'den Pekin'e, Rusya'dan Tibet'e kadar uzanan bir imparatorluğu fethetmişti. 1162 dolaylarında Moğolistan'da doğdu ve 1227'de öldü. Borjigin klanının lideri Yasuge'nin 3. en büyük oğlu olan Han, hükümdar olmak kaderinde vardı. Yasuge'yi Han sadece 9 yaşındayken bir düşman kabilesi tarafından öldürüldü ve bu onun üzerinde derin bir etki yarattı. Öfkeli çocuk, halkının muazzam gücü ve gaddarlığı nedeniyle korktuğu ve övdüğü bir adam olarak büyüyecekti. Ancak onunla ilgili birçok detay tarihte kaybolmuş durumda ya da hala gizleniyor. İşte sizi şaşırtabilecek bazı Cengiz Han gerçekleri. Gerçek adı. Genel halk onu Cengiz Han olarak tanıyor. Ancak Cengiz Han onun gerçek adı değildir. Han'ın doğum adı demirden veya demirci anlamına gelen Temujin'di. Yani Timuçin. Babasının yakaladığı Tatar şefi Timuçin Ügen'in adı verilmiştir. 1206'da bir kabile toplantısında Moğolların lideri olduktan sonra Cengiz Han olarak tanınmaya başladı. Han kelimesi basitçe hükümdar veya lider anlamına geliyor. Tarihçiler hala Cengiz'in ne anlama geldiğinden emin değiller. Ancak bağlamda genellikle evrensel cetvel olarak çevriliyor. Fiziksel görünüşü. Bu kadar etkili ve büyüleyici bir figür olmasına rağmen Cengiz Han'ın kişisel hayatı ve fiziksel görünümü hakkındaki gerçekler gerçekten de azdır. Ne yazık ki gerçekte nasıl göründüğünü görmemiz için hiçbir portresi veya heykeli hayatta kalmadı. Tarihçiler tarafından onun hakkında çok az şey biliniyor. O bilinenler de gerçek anlamda çelişkilidir. Çoğu tarih kitabı Han'ı dalgalı, hafif uzun saçlı ve gür sakallı olan uzun boylu ve güçlü olarak tanımlar. En şaşırtıcı açıklama ise 14. yüzyıl Fars tarihçisi Raşid al-Din'den geliyor. Cengiz Han'ın kızıl saçlı ve yeşil gözlü olduğunu iddia etmişti. Raşid al-Din, Kan'la elbette ki hiç yüz yüze gelmediğinden Han'ın tanımına ilişkin açıklaması oldukça şüpheli görülebilir. Çünkü bu konuda hiçbir yerde hiçbir bilgi bulamazsınız. Bununla birlikte bu özellikler etnik olarak çeşitli Moğollar arasında yayılmış olabileceği düşünülüyor. Ölüm nedeni. 1227'de öldüğü iyi bilinmesine rağmen Cengiz Han'ın kesin ölüm nedeni hakkındaki gerçekler bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Bazı hikayeler avlanırken atından düştüğünü ve sonunda ölümüne neden olan ağır yaralar aldığını belirtiyor. Marco Polo, Han'ın son dövüşü sırasında dizinden aldığı enfekte bir ok yarasından öldüğünü yazmıştı. Ki bu gerçek olabilir. Çünkü Cengiz Han'ı yakından gören ve tanıyan kişilerden biriydi.
Birkaç kişi daha solunum yolu hastalığından öldüğünü söylüyor. Muhtemelen yanlış olan bir hikaye daha var. O da şu. Cengiz Han bir Çin prensesini kendisiyle birlikte olması için zorlarken birisi tarafından öldürüldüğünü anlatıyor. Bu konuyla ilgili ayrıntıları ilerleyen dakikalarda vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Moğolların fetihleri. Bu gerçeklerle birlikte insanlık tarihindeki en kötü ve en yıkıcı çatışma elbette Moğollarla ilişkili. Moğol savaşlarının gücü ve üstünlüğü ve fethettikleri toprakları köy köy sistematik olarak yok etmeleri mutlak bir gerçekti. Bazı tahminler o sırada tüm insan nüfusunun %11'inin Moğol istilaları tarafından yok edildiğini gösteriyor. Hesaplamalar bu yönde. Hanlara direnenler arkalarında hiçbir tehdit bırakmamak ve diğerlerine teslimiyete teşvik etmek için de tamamen yok ediliyorlardı. İran nüfusunun %90'ının öldürüldüğüne inanılıyor ve Çin nüfusunun ölü sayısı ve yerinden edilmesi, bu rakam abartılı görünebilir ama sayılarının 60 milyon olduğunu gösteriyor. Kesin olan şey Moğolların insanlık tarihinin akışını değiştirdiği ve daha önce veya o zamandan beri böyle bir şey görülmediğidir. Gelin biraz daha ayrıntılı incelemeye çalışalım. Cengiz Han'ın mezarının efsaneleri ve gizemleri. Efsaneye göre Cengiz Han'ın kalıntıları Moğolistan'a geri getirildiğinde mezarını inşa eden köleler bölgeyi korumak için askerler tarafından katledilmişti. Bu bölgenin tam gizliliğini sağlamak içinse yine aynı askerler bu sefer diğer askerler tarafından öldürüldü. Cengiz Han'ın mezarının bir sır olmasının yanı sıra nasıl öldüğüne dair hiçbir belge bulunmuyor ya da hala gizleniyor. Ölümünü çevreleyen koşullar, attan düşmekten kaynaklanan yaralanmalardan zatürreye ve savaş ganimeti olarak alındığında vajinasına pense yerleştiren bir Tangut prensesiyle cinsel ilişki sırasında meydana gelen yaralanmalara kadar uzanıyordu. Cengiz Han Moğol geleneklerine göre yani bilinmeyen bir şekilde gömülmek istedi. O dönemde Moğollar cesedi ya hayvanlar tarafından yutulmak üzere açık alanda bırakır ya da bir atın arkasına bağlanır ve Moğolistan'ın uçsuz bucaksız ovalarına gönderilirdi. Ancak Cengiz Han'ın mezarı hakkındaki konuşmalar günümüzde hala devam ediyor. Cengiz Han'ın kaç çocuğu vardı? Cengiz Han çocuk sayısının bir erkeğin gücünü belirlediğine inanıyordu. Ona göre bir hanede ne kadar çocuk varsa o hanenin reisi o kadar güçlü demekti. 6 kadından oluşan bir haremi vardı. İsimleri Heda, Börte, Abika Hatun, Gunju Hatun, Gurbesu Hatun, Isukan Hatun. Ayrıca fethettiği yabancı kralların kızlarıyla da evleniyordu. Efsaneye göre Cengiz Han'ın yüzlerce çocuğu olduğu tahmin ediliyor ve araştırmalara göre bugün yaklaşık 16 milyon erkek, dolayısıyla dünya üzerindeki her 200 erkekten biri Cengiz Han soyundan geliyor olabilir. Ve Cengiz Han'ın torunları bugünkü dünya nüfusunun yaklaşık %0.5'ini kapsıyor. Cengiz Han cesarete hayrandı. Kendisini Moğol hükümdarı ilan eden Cemukha ile yaptığı bir savaş sırasında Cengiz Han bir okla boynuna vurulmuştu ve düşman tarafı yenildikten sonra esir alınan askerlerin içerisinde kendisini boynundan vuran okçunun kim olduğunu öğrenmek istedi. Öldürüleceğini düşünen Cirko ismindeki okçu endişe içinde bir adım öne çıktı. Cengiz Han okçunun bu dürüstlüğünden etkilendi ve okçuyu öldürmek yerine ona Cebe yani okçu adını vererek onu kendi yanına aldı. Cengiz Han askerin cesaretine ve becerisine hayranlık duymuştu. Pers katliamları. Cengiz Han Perslerle savaştığı dönemlerde o kadar çok Pers öldürmüştü ki İran nüfusu neredeyse 700 yıl sonra bile eski haline dönememişti. Büyük çaptaki bu Pers katliamlarının nedeni Pers-Harezmi İmparatorluğu'nun Moğol ticaret kervanlarını yağmalaması ve bu yüzden Cengiz Han'ın Pers-Harezmi İmparatorluğu'nu uyarmak amacıyla gönderdiği Moğol elçisinin kafasının kesilmesiydi. Pers katliamlarının bir başka nedeni de efsaneye göre Cengiz Han'ın damatlarından biri bir Pers şehri olan Nişabur'da kuşatma sırasında ok saldırısıyla öldürüldükten sonra kocasının öldüğünü öğrenen Cengiz Han'ın kızı bu olaya çok üzülmüştü. Kızının üzülmesine daha fazla dayanamayan Cengiz Han küçük oğlunu ordusunun başına geçirdi ve orduyu Nişabur şehri üzerine sefere gönderdi. Moğol ordusu Nişabur'da kadın çocuk demeden yaklaşık 1,5 milyon insanı kılıçtan geçirdi. Yaralı olarak kurtulanlarsa kazıklara geçiriliyordu. Kimilerinin kafalarını kesti ve kesik kafalardan piramitler oluşturuldu. Kesik kafalardan oluşturulan bu piramitler Cengiz Han'ın kızına gönderiliyordu. Kanlı kutlamalar.
Moğollar infazlarında olduğu kadar kutlamalarında da sınır tanımıyordu. Efsaneye göre Ruslara karşı kazanılan bir zaferden sonra Moğollar hayatta kalan Rusları yan yana olacak şekilde tek tek yere yatırıyorlardı. Daha sonra yerdeki Rusların üzerine ağır ahşap kapılar koyuyorlardı. Bu ahşap kapılar üzerinde zafer ziyafeti veren Moğollar daha sonra zafer kutlaması adı altında bu kapıların üzerinde sevinçle zıplıyorlardı. Kapı altındaki Ruslar da bunun sonucunda kemikleri parçalanmış ya da boğulmuş bir halde feci şekilde can veriyorlardı. Cengiz Han iklim değişikliğini etkilemiş olabilir. Cengiz Han'ın kanlı savaşları ve Moğol istilaları o kadar çok ölümle sonuçlandı ki bu ölümler insan eliyle yapılan bir iklim değişikliğine de neden olmuş oldu. Amerika'daki Carnegie Enstitüsü Küresel İklim Bölümünün araştırmasına göre Moğol istilası 700 milyon ton civarında karbonu atmosferden temizlemişti. Kesin bir sayı belirtmek imkansız olsa da birçok tarihçi Cengiz Han'ın 40 milyondan fazla insanın ölümünden sorumlu olduğunu tahmin ediyor. Bu bazı hesaplama ve belgelerde 60 milyon olarak belirtiliyor. 40 milyon ya da 60 milyon ibareleri yaklaşık olarak 700 milyon ton karbonun atmosferden temizlenmesi anlamına geliyordu. İddialara göre Cengiz Han'ın ve Moğol istilaları sonucu birçok insanın hayatını kaybetmesiyle birlikte bu insanlardan boşalan alanlarda doğa yeniden canlandı ve ormanlar geniş alanlara yayılarak atmosfer içerisinde daha fazla karbon temizlenmesi sağlanmış oldu. Evet, ben Volkan Çelik. Artık gitme zamanı geldi. Sizlerden kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Videomuza ya da videolarımıza yorumlarınızı mutlaka yazın. Kendi sosyal mecralarınızda videolarımızı paylaşın. Kanalımıza abone olun ve özellikle bildirim zilinizi mutlaka açın ve yeni videoları tam zamanında izleyin. Yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın.